Türkiye'nin enerji koridoru olmasından da öteye gidebileceği, hatta Irak'ta daha etkin rol alabileceği şeklinde önerilerde bulundu. Burada kulislerde konuşuluyor anladığım kadarıyla. Konuşuluyor. Yalnız yani çok fazla bir şey de kaydedilmiş değil. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Enerji Bakanlığımız son zamanlarda bilhassa çok fazla aktif. Yani işte İspanya'da, şurada, burada mesela evvelsi gün bu konuda bir toplantı vardı ve belki de forum, VEF Güney Avrupa Akdeniz Havzası enerji toplantısı önerecek. Evet. Burada tabii ki bize çok fazla rol düşüyor. Biz daha da rol düşüyor değil, siz pek düşünülemeyecek bir olay. Anlıyorum. Washington Post gazetesi yazarı, panelin One Minute olayının olduğu panelin moderatörü David Ignatius dün yayın konuğumuzdu. Kendisi ilk defa Türk televizyonuna konuştu bu olayla ilgili ve şu tespitte bulundu, sizle paylaşmak istiyorum. İlk defa dedi, orada Türkiye ile İsrail arasındaki kızgınlık orada panelde ayyuka vurdu. Ben bir gazeteci olarak oturumu yönetmekte zorlandım ve gazeteci olarak haber oldum. Bundan da üzüntü duydum dedi ama hani siz olayın şahidiydiniz. Yani Bay Ignatius'un zorlandığı çok ortada. Yani pek kusura bakmasın ama yeterli olmadığı da ortada. Yalnız Türkiye ile İsrail arasında çok genelleme bir şey. Bunun öncesini biliyorsunuz. Başbakanı Ankara'daydı. O yüzden bir ön hikayesi var. Yoksa bunun öyle bir iki halk arasında zaten hiç değil ama iki hükümet arasında 2-3 haftalık bir sıcak bir gelişme vardı. Biliyorsunuz hikayeyi. Herkes biliyor tahmin ediyorum. Ancak sadece Türkiye değildi ki. Bay Ignatius şunu söylemeyi unutmuş. Bakın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon neler dedi aynı toplantıda. Amr Musa neler dedi aynı toplantıda. Yani sadece Türkiye işi değildi o. Evet. Yani Sayın Başbakan'ın yanında İsrail Cumhurbaşkanı'nın oturması belki bir şanssızlıktı. Evet, bu geçmişte kaldı. Şimdi baktığımızda aslında Türkiye'nin yokluğu hissedilmiyor da değil. İnşallah ilerleyen günlerde Türkiye'yi tekrar burada görmek istiyoruz diye yorumlar alıyoruz. Mutlaka. Eğer burası sürecekse mutlaka öyle olacaktır. Siz uzun zamandır geliyorsunuz foruma. Dünyanın ekseni doğuya doğru kayarken Davos önemini yitiriyor mu diye soru işaretleri vardı. Nedir edindiğiniz izlenim burada? Şimdi şöyle bakın, Davos'un kurulma sebebi Avrupa ile Amerika'yı birleştirmekmiş. Ondan sonra bütün dünya bu işe katılmış. Şimdi dünyanın ekseni doğuya doğru kayıyor, doğru, haklısınız. Ancak Davosçular da bunu gayet iyi gördükleri için biliyorsunuz bir yaz Davos'u yapıyorlar birkaç senedir Çin'de. Doğudan katılımda bir hayli fazla bunu görüyoruz forumda. Ve bu devam edecektir. Çünkü bunu yapmak çok kolay bir şey değil. Yani bu işin bu kadar sene oturması, baksanıza şu köy tamam güzel bir köy ama başka hiçbir özelliği olmayan bir yerde bu kadar insanı, bu kadar yüksek kalibre insanı toplamak o kadar da kolay bir şey değil. Bunu bir yerden başlamak 40 yıllık bir tecrübe. 24 bin dolarla 71 senesinde Klaus Schwab buraya gelmiş. Geldiğinden beri buranın ekonomisine katkısı hiç kuşkusuz ortada. Tabii ki. Yani bunu işte birçok kişi işte Crans-Montana olsun, şu olsun, birçok buna benzer şeyler yapılmaya çalışılıyor ama hiçbiri bu başarıya ulaşmış değil. Evet. Oturmuş bir şey. Bazı sene daha fazla ilgi olur, bazı sene daha az ilgi olur. Bazı sene daha siyasi olur, bazı sene bu seneki gibi daha çok ekonomik olur. Ama şunu unutmamak lazım, bu bir platform. Evet. Yani burada insanlar birbirlerini görüyorlar. Bir saniye dahi boş durmuyor. Benim sabahtan şu ana kadar bir saniyem boş değildi. Yani mutlaka birileri vardır ve birbirinizle komünikasyon edeceksiniz, görüşeceksiniz, tanışacaksınız. Ve ben 91'de yanlış hatırlamıyorsam ilk geldiğim o günden bugüne çok kişiyi burada tanıdım. Ve karşılıklı tanışmak kadar da daha iyi bir şey olamaz. Yani telefonla, internetle başka bir şekilde olmuyor. Tabii mutlaka ki de görüşmek lazım. Ve bunun da faydalarını işte Türkiye'deki bazı iş adamı arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum ama onlar kayak kaymayı tercih ediyorlar. Anlıyorum. Herhalde siz de uzun zamandır ilk defa kendi işlerinize, kendi kontaklarınıza vakit ayırabiliyorsunuz. O kadar şey ki yani rahat ki şu anda tabii ki iyi oluyor.
Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Zapsu katıldığınız için efendim. Sağ olun, Ben teşekkürler. teşekkür ederim.